Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni BYD Yankwang U9. 360 derece kendi etrafında dönen U8'i eminim hatırlayanlarınız vardır. Gerçi onu unutmak pek fazla mümkün değil. Sonrasında Mercedes-Benz G serisi her ne kadar bu 360 derece tank dönüşünü sahiplense ve başarılı şekilde taşısa da U8'i Avrupa yollarında, özellikle de Türkiye yollarında görmek isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. Bunu yakından biliyorum. Dostlar, BYD elbette boş durmuyor. Ağustos ayından bu yana Instagram keşfetimizi meşgul eden bir diğer videomuz daha var. O da yerinde zıplayarak giden BYD Yankwang U9. Şimdi bu araba nasıl zıplıyor? Dünya üzerine ilk defa zıplayarak giden araba bu mu? Bu teknolojinin arkasında gerçekten Çinliler mi var? Bu soruların hepsine yakından cevap bulacağız. Fakat Lamborghini, Audi, Seat, Alfa Romeo'nun tasarımcısı Wolfgang Egger'ın elinden çıkan BYD Yankwang U9. 1200 beygirin üstündeki gücü, tamamen elektrikli 4 motoru ve bu eşsiz özellikleriyle gerçekten otomobil dünyasında kendisine bir yer bulabilir mi? Bunu da merak ediyoruz. Bir saniye ya, bu da nereden çıktı? Evet, neydi bu araba? Bir de arkadan bakalım. Allah Allah, hayallerinizi oynamayın dostlar. Bu önden Mercedes-Benz GLK, arkadan Renault Megane CC ile tıpatıp benzeyen araba BYD'nin 2006 yılında tanıttığı ilk spor arabası. O günden bugünlere gelince neler değişmiş görmek için daha iyi oldu. Yankwang U9 Ağustos 2024'te büyük bir heyecan ve şokla tanıtıldığında daha adını bile öğrenmeden herkes onu uçan araba olarak anlatıyordu. Evet, yayınlanan videolarda gerçekten de U9 uçuyordu. Ama gerçekten de durum öyle miydi? Yankwang U9 BYD'nin çok da alışkın olmadığı bir segmentte yer alıyor. S yani spor araba. Tamamen BYD tarafından geliştirilen E4 platformu üzerinde üretilen ve tasarımında Avrupa'da konuşuda olan U9'a önden baktığımızda bu spor ve yırtıcı hissi çok net biçimde alıyoruz. Evet, tasarım aklınıza ya da gözünüzün önüne gelen bilindik markalara benziyor olabilir. Bunun nedeni basit. Çünkü spor araba denildiğinde karşı tarafa vermek istediğin mesajı ve hissiyatı bu farlarla verebiliyorsun. Tabi ne oldu? Kimse BYD Yankwang U9'un tasarımını konuşmadı. Herkesin gözü uçan adam Sabri misali uçarak gidebilen özelliğindeydi. BYD Yankwang U9 bu martı kanat misali açılan kapılarıyla beraber sizde şöyle bir baktığı zaman bu farların tasarımından etkilenmemek elde değil. Özel bir ışık şovuyla durduğu zaman bile hareketli olan bu farlar onun caddelerde sürülebilen bir spor araba olduğunu düşününce dikiz aynamızdan baktığımız zaman bizi korkutmaya yeter gibi, ha, ne dersiniz? Bu yukarıya doğru açılan kapıları, tasarımına göre mütevazi diyebileceğimiz jantları ve adeta bir oka benzeyen profiliyle yerinde duramayan BYD Yankwang U9. Sadece zıplamakta kalmıyor elbette. BYD Yankwang U8 yani o devasa SUV gibi 360 derece kendi etrafında dönebilme özelliğine de sahip. Tamam oğlum, bir yerinde dur artık. Tabi dostlar, BYD'nin ve özellikle Çinli otomobil üreticilerinin yaptığı ya da daha doğrusu başardığı en büyük şeylerden bir tanesi ise sadece otomobili üretmek ya da teknolojiyi geliştirmek değil, bunu çok iyi bir şekilde pazarlamak. BYD Yankwang U9'da ilk tanıtıldığı andan itibaren elbette sosyal medyada, özellikle de Instagram'da çok büyük bir yankı uyandırdı. Nedir bu yankılar? 3 teker üzerinde gidebilmesi. Bu birçok insanın çok büyük ilgisini çekti. Daha sonrasında hazırlanan bir videoda bir uçak pistinde, uçak kalkış pistinde herhangi bir sürücüsü olmayan BYD Yankwang U9 özel olarak hazırlanmış bir engel pisti üzerinde saatte 120 km hıza kadar çıkarak engelleri sadece sensörler ve kameralarıyla otonom şekilde görerek onların üzerinden atladı ve varış çizgisine vardı. Bu gerçekten düşündüğümüz zaman insanı hayretler içerisinde bırakan bir teknoloji. Yeni BYD Yankwang U9 Nürburgring'de 7.17.9 yaparak dünyanın seri üretimdeki en hızlı Çinli otomobili olma ünvanını da kazandı. Yankwang U9 bu dünyanın en hızlı seri üretim Çinli otomobil olma ünvanını ise 391 km/saat hızla kazandı dostlar. Gerçekten dostlar, sadece 391 km/saat son hıza ulaşmak elbette bugün birçok otomobilin başarabileceği ya da yapabileceği bir şey. Ama düşünsenize, dünyanın seri üretimdeki en hızlı Çinli otomobil üreticisi. Mesela bugüne kadar Bugatti bu hız rekorlarını kırdığı zaman dünyanın en hızlı seri üretim Fransız arabası olmamıştı. Dünyanın en hızlı otomobili olarak lanse ediliyordu. Ama Çinliler teknolojide biraz daha kendi hakimiyetlerini kurmak istedikleri için bu milliyetçi hareketlerini devam ettiriyor.
Yankwang U9'un arka tasarımı da en az ön tasarımı kadar etkileyici. Burada boydan boya uzanan ve dikine yerleştirilmiş LED stoplarla beraber bir bütün halde tasarımın oluştuğu arka tarafta. Tam ortadan ulaşan fren çizgisi de gerçekten estetik duruyor. Burada özellikle de 300 kilometrenin üzerinde belki de sizin yola daha sağlam bir şekilde basmanızı sağlayan devasa spoiler'ın da katkısı büyük. Onun dışında elektrikli bir otomobil olunca tabii öyle büyük egzoz çıkışlarına ya da çok sayıda egzozda gerek kalmıyor. Bu arada kesinlikle şunu söylemek istiyorum. BYD Yankwang U9'un bu kırmızı siyah kombini efsane olmuş. Yankwang U9 tabii elektrikli bir otomobil olunca öyle içeride devasa bir motora da gerek kalmıyor. Arka tarafında şu şekilde nispeten ufak eşyalarınızı koyabileceğiniz bir bagaj alanı da mevcut dostlar. Yankwang U9'un bu yukarıya doğru elektrikli şekilde açılan kapılarından iç mekana bir göz attığımızda burada karbon parça detayları dikkatimizi çekiyor. İçerinin tamamen kumaş ve deri kaplamalarla donatıldığı iç mekanda elektrikli olarak kapanan kapının ardında her detayıyla çok ince düşünülmüş bir tasarım yatıyor. Burada orta tarafta dikine yerleştirilmiş ince uzun bir dokunmatik multimedya ekranı duruyor. Tabi buna sadece bir multimedya ekranı demek belki de hafif kalır çünkü aracın klima kontrolünden tüm ayarlarına, kamera sistemlerine, mod yöneticisine ve aklınıza gelebilecek her şeyine sadece bu ekran üzerinden ulaşıyorsunuz. Ekranın dokunmatik hızı ve kullanım hassasiyeti de gerçekten başarılı. Kalite detayları her yerde. Burada ayrıca bir joystickle beraber modlarımızı da manuel olarak seçebiliyorsunuz dostlar. Ayrıca dışarıdayken belki çok fazla dikkatinizi çekmedi ama arka tarafta bir cam bulunmuyor. Bunun önüne geçmek için de dikiz aynasına bir kamera yerleştirilmiş. Siz dikiz aynasından baktığınız zaman aslında arka tarafın kamera görüntüsünü izliyorsunuz. Teknolojik olarak da iç mekan çok gelişmiş dostlar. Mesela cep telefonunuzu buraya koyuyorsunuz ve telefonunuz yüksek hızlarda sağa sola düşmesin diye otomatik olarak içeriye doğru gizleniyor. Ve siz tekrar telefonunuzu aldığınız zaman da bu yukarı doğru çıkıyor. Keza kol dayama da elektrikli olarak açılıyor dostlar. İç mekanın her yerindeki kalite hissi gerçekten yüksek. Bunu baktığınız zaman bile anlıyorsunuz. Sizi kendine saran spor hissiyatı ayrıca günlük kullanımda da çok rahat bir şekilde yaşatacak Yankwang U9 teknolojik gelişmeleri, spor iç mekanı ve kaliteli detaylarıyla Avrupalı rakiplerinin önüne geçecek gibi görünüyor. Yani bugüne kadar hiçbir Porsche'yi, Lamborghini ya da Audi'yi böyle kırmızı ışıkta beklerken sağa sola zıpladığını görmemişizdir değil mi? Aman polis abiler görmesin. BYD Yankwang U9'un tabi hemen boyutlarından da bahsedelim. Şimdi boyutlarını duyduğunuz zaman onun gerçekten çok büyük bir otomobil olduğunu daha rahat bir şekilde anlayacaksınız. Yankwang U9 4966 mm uzunluğunda yani 5 metre uzunluğunda, 2029 mm genişliğinde ve 1295 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. İki teker arasındaki dingil mesafesi ise 2009 mm. Yani gerçekten büyük ve ağır bir otomobil. Peki bunca ağırlığına rağmen Yankwang U9 nasıl oluyor da yerden 5 cm yukarıya zıplayarak gidebiliyor? Dostlar bu teknoloji öyle Çinlilerin keşfettiği bir teknoloji değil elbette. Hatırlarsanız eski Amerikan arabaları vardır. Bu Pimp My Ride tarzı televizyon programlarında da sıkça karşımıza çıkardı. Tek bir tuşla arabalar zıplıyor, hatta bazen böyle ters kapaklanıyordu. Aslında oradaki sisteme benzer bir teknoloji bu. Tabi Amerikalıların o dönem kullandığı teknoloji daha ilkel. Sonrasında Porsche Panamera'da da hatırlarsınız telefon hareketlerine göre araba sağa sola yukarı aşağı yatabiliyordu. Yine bu teknolojiyle Yankwang U9'un kullandığı teknoloji de birebir de aynı. Yankwang U9'un bu zıplama hareketini gerçekleştirmesini sağlayan teknolojinin adı aktif hidrolik süspansiyon sistemi dostlar. İlk kez 1999 yılında keşfedilmesinin hemen ardından normal şartlarda biliyorsunuz süspansiyonların içerisinde bir yağ vardır ve bir yay vardır ve bu yağ ve yay yoldaki darbelere göre bir sönümleme hareketi yapar ve siz çok daha pürüzsüz bir şekilde yolunuza devam edersiniz. Sonraki yıllarda biliyorsunuz bu S-Class'larda, Range Rover'larda ya da üst segment diğer markalarda ortaya çıkmıştı. Havalı süspansiyon. Tabii üst segmentlerde ortaya çıkmıştı ama sonrasında arabasını dip basık yapmayı sevenlerin de sıklıkla tercih ettiği havalı süspansiyon sisteminde ise herhangi bir yay bulunmadan bir körük sistemi içerisindeki havayla beraber aracın süspansiyon sistemi kontrol edilebiliyordu. İşte bu aktif süspansiyon sisteminde ise bu havalı süspansiyon sistemi elektrikli olarak kontrol edilerek radar ve kameralarla birleştirildiğinde yollardaki virajları, tümsekleri, çukurları önceden izleyerek daha siz hızınıza göre o çukura ulaşmadan süspansiyonun hangi seviyede olacağı ayarlanabiliyor. Ve böylece saatte 120 km/saat hızla giderken önünüze çıkacak tüm engellerin üzerinden
zıplayarak uçabiliyorsunuz. Bunu BYD Yankwing U9'un başarmasındaki bir diğer sebep de her bir tekerde ayrı bir motorun ve güç ünitesinin bulunuyor oluşu. Yeni BYD Yankwing U9 120 km/saat hızla giderken bu engellerin üzerinden 6 metre boyunca uçarak ilerleyebiliyor. Yani bu havada 0.2 saniye durabildiğini bize gösteriyor. Yani 2500 kilogramlık bir otomobilin havada 6 metre boyunca ilerleyebilmesi için her bir tekerine en az 1000 tondan fazla bir güç uygulaması gerekiyor dostlar. Bunu da nasıl yapıyor? İşte o hem elektrikli motorun gücü hem de Çin teknolojisi. Motor tarafında ise ona 1250 beygir gücü veren 4 elektrikli motor her bir tekerin üzerinde duruyor. 80 kWh'lik bir batarya hacminden elde ettiği menzil aslında bu enerjinin geri kalanının nerede kullanıldığını da bize gösteriyor. 80 kWh'lik bu bataryasından 1250 beygir, hatta kimi kaynaklara göre 1300 beygir güç üreten Yankwing U9. Her bir tekerinde 321 beygir güce sahip. Yani o ilk zamanlar ortaya çıkan 3 tekerle gittiği halde bile 1000 beygire yakın bir güce sahip olacaksınız. Bataryalar tam dolu haldeyken bu 1250 beygirlik canavarı 450 km boyunca sürebiliyorsunuz. Sıfırdan 100'e ulaşmaksa sadece 2.36 saniye. Beni en çok etkileyen şey ise dostlar ne 1250 beygirlik motor oldu, ne sıfırdan 100'e 2 saniyede çıkan canavar oldu, ne de yerinden zıplayan bu otomobil oldu. Beni en çok etkileyen şey 800 volt mimarisiyle birlikte 500 kW DC hızlı şarjla beraber %10'dan %80'e tam 10 dakikada bataryaların dolması oldu. Her ne kadar spor bir otomobilde kullanılsa da artık hayatımızın bir parçası olan elektrikli otomobillerin en çok eleştirilen yanlarından bir tanesi olan bu şarj sürelerinin de 10 dakikalara kadar düştüğünü görmek teknolojinin sandığımızdan daha hızlı geliştiğinin bir kanıtı. Dostlar, Yankwing U8 için biçilen fiyatsa $236.000 civarında. Yani bugün 3 ile çarptığımız vergiler olmadan 8.3 milyon liraya bir Yankwing U9 sahibi olabilirsiniz. Peki sizce Yankwing U9 Türkiye'ye gelse kaç bin liradan satışa sunulur? Bunun cevabını da yorumlara bekliyorum. BYD Yankwing U8 hakkında baştan sona bilmeniz gereken her şey ve derinlemesine teknolojisi hakkında bilmeniz gerekenler bu şekildeydi dostlar. Ben Yankwing'in dediğim gibi özellikle bu batarya tarafındaki gelişmelerini yakından takip edeceğim ve çok beğendiğimi de eklemek istiyorum. Peki siz Yankwing U9 hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni BYD Yankwing U9 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.